love questions. Okay. Kerimciğim başlayabiliriz. Tamam. Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben önce kısaca Jill'le nasıl devam edebileceğimizi soracağım. Sonrasında Instagram'da sorulan sorular var. Onlardan cevaplayacağım. En sonda kendi hazırladığımız birkaç soru var. Onları sorup sonra sizin sorularınıza geçeceğim. Hello Jill, I will try to translate today for our session. So I would like to make like a sentence by sentence because the questions are very wide. So if you just give all the information, I might miss them. So we can make like sentence by sentence translation if you don't mind. I will break it up for you. Yes. Thank you. So the first part of the question is going to be questions on Instagram. Then I will ask you our couple of the questions that we prepared. Then I will ask for the audience for the questions. Okay. So the first question is let me translate in first in Turkish. Then I will tell you in English. İlk soru, Instagram'dan gelen ilk soru, Cook ve arkadaşları tarafından tanımlanan kontinüum model ve rehabilitasyon sürecini üst ekstremite, omuz tendinopatisi hastalarını nasıl modifiye edebiliriz? Sorunun ikinci kısmı da alt ekstremitede spora dönüş aşamasında bir sonraki seviye egzersiz eğitimi için kriterlerimiz ne olabilir diye bir soru var. For the first question, as described by the Cook et al. For continuum model, and for this model, how can we modify it for the upper extremity rehabilitation process, especially for the shoulder area? Always a question on shoulder, and it is not my area of expertise, but I will try and answer it as best I can. Her zaman omuzla ilgili sorular geliyor. Bu konuyla ilgili bu alan benim uzmanlık alanım değil, uzman olduğum bir konu değil. Fakat bu konuda da birkaç fikrim var. So the continuum model describes the loads that the tendon experiences, particularly the compression and energy storage loads. And one of the first things we have to decide is if those loads are experienced in the shoulder or in the upper limb. Continuum modeline göre tendonlara biz bir enerji depolama deneyimi yaşatıyoruz ve biz omuz bölgesinde de bu bölgesindeki omuz bölgesinde tendona ağırlık aktarma deneyimimiz var mı? Bunu sorguluyoruz öncelikle. So there's no doubt that the anterior and posterior cuff experience very high energy storage and release loads. So they will be exposed to loads that can cause them to develop pathology exactly like the lower limb. Burada alt ve arka ve ön rotator kaf bölgeleri çok iyi enerji depolayabiliyorlar ve bu enerjiyi çok iyi dağıtabiliyorlar. Ve biz burada bu enerji depolamalarını açığa çıkarıyoruz. Aynı alt ekstremite gibi orada da tendonu yükleme yapabiliyoruz. The supraspinatus it is less obvious if the supraspinatus experiences energy storage and release loads, but it definitely is a classic emphasis. That is, it will experience compressive loads, and we see the pathology develop on the underside of the tendon, which is exactly like we see in the lower limb. Yani yine alt ekstremitede gördüğümüz gibi de bir durum oluşuyor. Burada supraspinatus tendonu çok iyi enerji depolayamıyor. Fakat biz burada yine onun enerji depolayabilmesi için uygulamalar yapıyoruz ve bunu o şekilde sınıflandırabiliyoruz. Jeremy Lewis wrote a paper that transcribed the concepts of the continuum model to the shoulder. So it would be well and truly worth looking up that paper. Jeremy ve arkadaşlarının bu omuz rehabilitasyonu konseptiyle continuum modelin bir çalışmasını yaptı direkt spesifik olarak bu alanda. Eğer ilginiz varsa bu çalışmayı özellikle okumanızı istiyorum. Jeremy et al, right? Jeremy Lewis. Jeremy Lewis ismi. Yep. Okay. So the second part of the question is when we consider about the return to sport criteria, so what would you like suggest for the exercise training
the another level? How do you decide make the exercise for another level? Okay, so the tendon has to have enough capacity. The muscle tendon unit, the kinetic chain, the brain has to have enough capacity to be able to deal with the load that the person experiences in training and playing. Kişilerin herhangi bir tendona yük bindirdiği sırada veya oyun sırasında mutlaka tendonların yük alabilme kapasitesinin olması gerekiyor. And the way that we know if it is resilient enough for sport is if we place a load on it and it is not worse the next day. So tendons always experience their response to load the day after loading. So if you load somebody today and they're no worse tomorrow, then you know that tendon is happy. Burada spora özgü bir dayanıklılık oluşması için biz tendona yüklediğimiz zaman o tendonun sonraki gün daha kötü olmaması gerekiyor. Yani biz mutlaka tendonun cevabına bakıyoruz ve sonraki gün eğer tendonda bir ağrı veya bir problem yoksa o tendon mutludur diyebiliyoruz. By the way, there's something on the chat that you didn't hear for the voice. Let me see. Is there any problem with my voice or anything? Sesle ilgili bir problem var mı arkadaşlar? Gayet iyi Kerimciğim. Tamam. Okay. So okay, we can continue for. So if you gradually increase the load on the muscle tendon unit and back to the loads that the person experiences in sport, and they experience no increase in symptoms the day after, then you know that the tendon is capable of returning to a level of training. Eğer biz kişilerin spor yapma sırasında herhangi bir kademeli olarak tendonu yüklüyorsak ve kas tendon ünitesinde kademeli olarak tendonu yükledikten sonra spora özgü olarak ve sonraki günde semptomlarında bir ağrı olmuyorsa o zaman spora dönebilir şeklinde bir çıkarımda bulunabiliyoruz. So exposing it gradually to increasing load in terms of how often a week, how much they do in each session, and the intensity of the session, particularly things like change of direction, jumping, agility, all give you indications of whether the tendon is capable of returning to sport. Sonrasında kademeli olarak yükledikten sonra her seansta farklı bir şey deniyoruz ve bunlar işte yoğunluk olabilir, yönü değiştirme manevraları olabilir. Bunlar işte zıplayarak yapılabilir, çeviklik antrenmanları olabilir ve eğer iyiyse bu sefer tendon artık iyileşmiştir şeklinde, semptom da göstermiyorsa tendon iyileşmiştir diyebiliyoruz. Evet. The second question is in Turkish first. Kas kopmalarında neler yapılmalı? En iyi iyileşme yöntemi nelerdir? Ne kadar süre sonra tekrar spora başlanabilir şeklinde bir soru. For the muscle tear, what would you suggest, and what is the best healing method for them, and also what is the estimated time for the return to sport? So a muscle tear is a tear of the muscle tendon junction. So you never actually tear a muscle, you always tear the link between the muscle and the tendon. And sometimes you tear the actual connective tissue, sometimes called the tendon, within the muscle. Bazen kas yırtılmaları genellikle yani çoğu zaman kasla tendonun bileşke noktasındaki yırtılmaları kasteder. Yani kasta bir yırtılmadan bahsetmiyoruz burada. Ancak bazı durumlarda işte tendonun içinde de bir miktar yırtıklardan bahsedebiliyoruz. If it is a muscle tendon junction unit tear, the return to sport is anything between 2, 6, 8 weeks, any time, depending on where the tear is, which muscle, how serious it is. It seems that if you tear
the connective tissue, as I said, sometimes called the intramuscular tendon, then the length of time required to return to sport is longer because the healing process is a little bit slower. Burada kas tendon bileşkesinde bir yaralanma olursa bu tabii ki pek çok kritere bağlı. İşte büyüklüğüne ve yerine göre değişiyor. 6-8 haftada bir spora dönüş görüyoruz. Fakat kasın içindeki bir yırtık olursa eğer, o kasın içinde konektif dokuda bir yırtık olursa buradaki süre daha da artıyor. İyileşmesi daha uzun sürüyor çünkü. So the way you determine which part is torn is with imaging, particularly MR. But interestingly, that there appears to be very little correlation between what you see on magnetic resonance imaging and actual clinical appearance and return to sport. So even though imaging might help you diagnose, it often doesn't help you determine when that person goes back to sport. Burada kas yaralanmasının nerede olduğunu tanımlamak için en iyi yöntem MR yöntemi. MR'la bakıyoruz o dokuların yırtık olan bölgesine ve şiddetine. Fakat şunu biliyoruz ki MR bulguları ile klinik bulgular her zaman korele değil birbiriyle ve bu bulgular spora dönüş kriterlerinde de belirlenemiyor. Yani biz MR'a bakıp sporu şu tarihte döner diyemiyoruz. MR tanı koymak için iyi fakat spora dönüş için iyi değil. Okay. The other question is kartilak hasarında PRP uygulamasının faydası konusuna da geçebilirse sevinirim şeklinde bir soru. For the cartilage damage for PRP application, is it beneficial or what is your opinion? So my expertise is in tendon, so it's very hard for me to comment on cartilage, but I'm not sure which cartilage you would actually inject with PRP. But what we know is that PRP has no benefit in tendon at all, and likely no benefit when injected into a joint. PRP uygulaması kartilaj konusu benim uzmanlık alanımın olduğu bir konu değil. Burada da kartilajın neresine uygulandığı önemli, hangi bölgesine uygulandığı önemli PRP'nin. Fakat şunu biliyoruz ki PRP uygulamaları tendona hiçbir katkı sağlamıyor. Belki de ekleme bir miktar katkı sağlıyor fakat bu da bilinmiyor şeklinde bir durum var. For other question. Aşil tendiniti ve omuz rotator kaf tendon yaralanmasına karşı güçlendirme egzersizine değinebilir misiniz? Aynı sakatlıkların tekrarlanması için nelerden kaçınmak lazım? For the Achilles tendonitis and for the shoulder rotator cuff tendon tear or damage, can you can you mention about the strengthening exercises? And for the preventing the re-injuries, what would you suggest for the preventing for the second injuries or others? Okay. So the important part of rehabilitation of any tendon injuries is to sequentially load the tendon, the muscle, the kinetic chain and the brain. Burada kinetik zinciri, beyni ve tendonların kademeli olarak, düzenli olarak uyarılması ve çalıştırılması rehabilitasyon protokolünde çok önemli. So in terms of loading the tendon, what that does is make the tendon stiffer. So it changes the mechanical properties of the tendon. And we do that with heavy, slow resistance training. Heavy, slow resistance training also allows us to strengthen the muscle. So that is the first step of any rehabilitation program, is to get the muscle, to load the muscle tendon unit with reasonable resistance. Burada ilk aşama çoğu zaman kas tendon bileşkesinin direnç uygulamak bu bileşkeye ve şunu bilmemiz gerekiyor. Bir tendon yaralandığı zaman bu tendonu ne daha çok sertleştirir bunu bilmemiz gerekiyor. Ve burada biz ağır, yavaş, dirençli antrenmanları kullanıyoruz ilk adım olarak. We also load the muscle tendon units both above and below the tendon that's affected. So it's very important that we do the strength work, heavy, slow resistance training
for all the muscles that will be involved in that person's return to sport. So we very often load the calf, the quad, the hamstrings and the glutes as part of our rehabilitation. Burada mutlaka o yaralanmış tendonun altı ve üstündeki segmentleri de işin içine katmamız gerekiyor. Burada tüm kas gruplarını da işin içine katarak değerlendireceğiz. Mesela aşil tendinopatisi varsa mutlaka işte baldır kalf bölgesi olduğu gibi yukarıda diz bölgesi, quadricepsleri ve hatta gluteal bölgeleri de işin içine katmak gerekiyor. Once we have reasonable strength in the muscles and reasonable stiffness in the tendons, we add the faster loading, the more plyometric loading, the energy storage and release loading. That is what the tendon responds to in sport. Burada ne zaman biz tendonda iyi bir sertliğe ulaştığımız zaman ve iyi bir kuvvete ulaştığımız zaman bu sefer artık ağır dirençli egzersizlerden daha çok plyometrik egzersizlere, daha patlayıcı egzersizlere, daha hızlı yaptığımız egzersizlere geçiyoruz. Ve bu sayede de işte enerjiyi depolayıp daha iyi aktarabiliyoruz ve sonrasında spora dönüş aşamalarına geçiyoruz. So we start with jumping and hopping and changing direction, decelerations, and then we gradually add the sport-specific faster work that puts the most load on the tendon. Yani tendonu en çok yükleyen spora özgü aktiviteleri buluyoruz. Bunlar da zıplama, sıçrama, zıplama, hızlanma, ani hızlanma, ivmelenme ve yön değiştirme egzersizleri. Once we've done that, we continue to increase the frequency, the volume and the intensity of loading to bring it back to the level that they would need to return to sport. What you need is a tendon that's resilient to the agility, the jumping and the change of direction in sport. Yani spora özgü olarak kişi daha iyi, daha hızlı, daha tendonu sağlıklı olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bunları yaptığımız zaman, yani sıçrama egzersizlerini falan yaptığımız zaman bu sefer artık daha hacmi arttırabiliyoruz, zorluğunu arttırabiliyoruz ve spora özgü yöntemlere geçebiliyoruz. In terms of preventing it happening again, two things are really important that help us prevent the recurrence of tendon injuries. That is staying strong in the muscle tendon unit and across the kinetic chain. Burada tekrar yaralanmaların önlenmesi için koruyucu mekanizma olarak iki şey çok önemli. Birincisi kinetik zincirin kuvveti. So we never ever, sorry, you're right. We never ever let the person stop their strength work. Even when they've returned to sport, they must continue with strengthening the muscle tendon unit and strengthening the kinetic chain, the muscles in the kinetic chain, because that's by far our best protection. Burada şu çok önemli. Çünkü ne spora dönsün ya da dönmesin, ileriki dönemlerde asla kişinin kuvvetlendirme egzersizlerini bırakmasını istemiyoruz. Çünkü burada kasın içindeki üniteler de zayıf kalmış olabilir ve bu kinetik zincirdeki diğer kaslar da hala zayıf kalabilir. O yüzden dönmüş olsa bile spora devam ediyoruz bunları kuvvetlendirmeye. The second most important thing in preventing a return of tendinopathy is to ensure that the load on the tendon, muscle tendon unit, is consistent. So tendons do not like change. So if you have a period of rest, you must be very careful about introducing activity again to that tendon. Burada ikinci kısımda devamlılık, süreklilik çok önemli. Yani sürekli bir yüklenme yapmamız gerekiyor. Çünkü kaslar, tendonlar değişikliği pek sevmezler. Yani uzun bir süre dinlenmiş bir tendona siz tekrardan bir egzersizi tanıttığınız zaman burada dikkatli olmanız gerekiyor. The other question is tendon iyileşmelerini yırtık tendinit gibi hızlandırmak için beslenmede yapılması gereken bir değişiklik olabilir mi? Ayrıca veganlar için de opsiyonlu hali nasıl olur? For the acceleration for the tendon healing process, such as tendinitis or muscle tear,
like what would you suggest for changing the diet or like nutritional assistance? And other part of the questions for in addition, how would you suggest for the option for the vegans? Okay, so the most important part of that is a muscle tear can repair with scar tissue because it's an injury that has had some bleeding, and so they get an inflammatory, proliferative, maturative response. In a tendon, we don't get that. Şimdi şunu ayırt etmek gerekiyor öncelikle. Kaslar yaralandığı zaman bir skar doku oluşma sürecine giriyor ve burada proliferasyon fazı ve aktif iyileşme fazları oluşuyor. Fakat tendonda böyle bir durum yok. Once a tendon has pathology in it, there is nothing that we can do to make that tendon normal again. But it's very important to realize that you can have a lot of pathology in your tendon and still be pain-free and perfectly functional at an elite level. Burada yani tendonda bir patoloji meydana geldiğinde bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani normale gelebilmesi için. Fakat yine de tendonun içinde pek çok patolojiler oluşabilir. So if we ultrasounded the patellar tendons of all the basketball players. I'm sorry. I just couldn't change the last part. I just forgot. Okay. Tendonda herhangi bir patoloji oluşabilir. Fakat kişi bu patolojileri klinik olarak ağrısı olmadan da çok rahat bir şekilde hayatını sürdürebilir. Patoloji olmasına rağmen ağrısız bir şekilde. Evet, go on please. Yeah, if we ultrasounded all of the patellar tendons in the players in the National Basketball Association in America, in the US, we would find that about 40% of them had profound pathology in their patellar tendons, but very, very few of them have symptoms and all of them are perfectly functional. Burada biz NBA oyuncularını, basketbol oyuncularına bir ultrason altında bir çalışma yaptık. Bu ultrason altında patellar tendonlarına baktık ve bunlar Amerika'da oynayan basketbolcularda ve %40'ında tendonlarında anlamlı bir değişiklik gördük. Fakat hepsi fonksiyonel olarak aktifti ve hiçbir ağrıları yoktu. In terms of diet and its effect on tendons, there's not a lot of good evidence to suggest that any supplements will have an effect on tendons, primarily because the pathology doesn't change. What we're aiming to change with treatment is symptoms and function. Burada şöyle bir durum var. Beslenme ve tendonun etkisine baktığımız zaman bu konuda destekleyen çok fazla kanıt yok şu an elimizde. Ya da herhangi bir supplementin tendonu direkt etkileyeceğine dair bir kanıt yok. Fakat burada bu takviyeler ve beslenme semptomları ve fonksiyonu değiştirebiliyor. The thing that does affect tendons more than diet is disease. And so insulin resistance, high levels of glucose in the blood, high levels of cholesterol in the blood are both negative for tendons, particularly as you get older. So we are more worried about systemic inflammations, systemic metabolic conditions than we are about diet. Burada diyetin şu hali belki de hani patoloji olarak ya da hastalık olarak etkili. Kanda yüksek glikoz seviyeleri ve kolesterol seviyeleri özellikle yaşlı kişilerde tendonlar için büyük bir risk veya tendonlar için iyi gelmiyor. O yüzden biz burada sistemik inflamasyon durumunun metabolik olarak durumunu inceleyebiliyoruz ve bunu tendonun iyileşmesine olan etkisinden bahsedebiliyoruz. So a vegan diet would not necessarily have an impact on tendons that we know of. It doesn't appear that we need a lot of collagen for our tendon health because our tendons pretty much don't change after puberty. So it's not
a tissue that we need a lot of collagen and things like meat for. Burada da vegan diyetin özellikle bir etkisi olmuyor tendonlara. Ve şunu da biliyoruz ki tendon sağlığı için işte kolajenlerin olması gerekiyor. Fakat bu kolajen yapısı da doğumdan itibaren pek değişmiyor. Okay. Cool. Thank you. The other question is, tendonların antrenman uyumundan genel olarak bahsedebilir misiniz? Kaslara karşılaşacak olursa ne gibi farklılıklara dikkat etmeliyiz? Antrenmanı uyum hangi sürelerde değerlendirilmelidir? For adaptation for the tendons for the training sessions, what would you say about that? Also, like, what is the differences between the muscles and the tendons, and how antrenmanı uyum hangi sürelerde değerlendirilmelidir? For adaptation for the training, what is the time periods for the adaptation for tendon for the training sessions? Oh, that's a massive question. So the mechanical strength, the mechanical stiffness of a tendon is the most important thing. Now, we know that can be negatively affected by 2 to 3 weeks of unloading. And so we assume that it takes at least that time to recover stiffness in the tendon. Burada çok geniş bir soru bu. Kasların mekanik olarak sertleşmesi durumuna bakacak olursak ki bu tendona negatif bir etki ediyor. Tendonların 2-3 haftada yüklenmediği zaman sertleştiğini biliyoruz. We also know that tendons take at least 2 days to respond to a very high load. So if we maximally load an athletic tendon, we see a response at day 2 and a recovery at day 4. So the adaptation that we often get with elite athletes is more about the ability to repeatedly load the tendons, like load the tendons every day, pretty much. And that takes a lot of muscle strength, a lot of kinetic chain function, a lot of capacity for plyometrics. So that adaptation can take months. Burada şunu biliyoruz ki kaslar 2 günden sonra yüklemeye tepki verebiliyorlar. Tendonlar yaralanmadan sonra 2 günde tepkimeye yer veriyorlar ve 4. günde artık toparlanmaya başlıyor. Ve bu adaptasyonlar sonrasında artık düzenli olarak yükleme şeklinde gerçekleşiyoruz ve biz her gün yükleme yapıyoruz ve fonksiyonel kapasitelerini, pliometrik kapasitelerini, fonksiyonel durumlarına bakıyoruz ve sonrasında spora dönüş kriterleri de aylar da sürebiliyor. The most important thing is that tendons don't adapt structurally. So when we add load to tendons, they don't get thicker to take the load. They just get mechanically stiffer. So we have a limit to how much tendons can adapt to load. Burada tendonlar hemen kasları yüklediğimiz zaman istediğimiz mekanik cevabı vermiyorlar. Tendonlar biz yüklediğimiz zaman kalınlaşmıyorlar kaslar gibi. Onun yerine daha sertleşiyorlar. Yani biz tendonların nasıl adapte olabileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Okay. ACL büyük oranda yırtılması sonrası tenis kayak dönüş mümkün müdür? Nasıl olmalıdır? For the ACL big rupture, is it possible to return for the ski and the tennis? And how would you make it? This is a specific question. Interesting. This is not my area of expertise, but I will tell you as best I know, yes, it is possible. What the most recent research suggests is that everybody should initially have a conservative management, a non-operative management. And when they fail that, if the knee
has another episode of instability, they should potentially go for reconstruction. Hı hı. Burada bu da benim bir uzmanlık alanım değil. Fakat şöyle cevap verebilirim. Evet, mümkün. Son çalışmalar bu alanda şunu söylüyor. Eğer böyle bir yaralanma geçirdiyseniz ne olursa olsun öncesinde konservatif yaklaşımı denemelisiniz. Eğer konservatif yaklaşım işe yaramazsa o zaman sonraki süreçte cerrahi veya operasyon durumunu değerlendirebilirsiniz. The newest area of research is on healing the ACL. So I am not aware of the exact protocol of how they do this, but allowing the tendon to the ligament to actually heal. And there seems to be potential in the ACL to actually heal, to recover from its rupture. So that is the newest area of research. So conservative, non-operative, then operative, but also this newer research on a healing tendon. Burada literatürde çok yeni bir kavram var. O da ACL ön çapraz bağının kendi kendine iyileşebileceği. Buradaki tam protokolü bilmiyorum ama burada ligamentin kendi kendine potansiyel olarak yırtıklardan iyileşebileceği söz konusu. Yani bu dediğim gibi öncesinde toparlanması için önce ameliyatsız yöntemler, sonra ameliyatlı yöntemler veya cerrahinin ACL'nin kendi kendine iyileşebileceği durumu söz konusu göz önüne alınmalı. Göz önünde bulundurulmalı. The most important thing about getting anybody with any sporting injury back to their sport is an excellent rehabilitation program that deals with strength endurance, plyometrics, and top level function. If you don't return that person to full jumping and change of direction capacity, then they will fail regardless of the injury they have. Şimdi burada da en önemli şey şu, herhangi bir yaralanmadan sonra kim olursa olsun, hangi yaralanma olursa olsun kusursuz bir rehabilitasyon protokolü, rehabilitasyon işlemine girmesi gerekiyor. Burada da öncelikle kuvvetlendiriyoruz. Kuvvetlendirip dayanıklılığını artırıyoruz, endurance ekliyoruz ve sonrasında da plyometrik patlayıcı antrenmanlar veriyoruz ve en üst seviye egzersizlerle tanıştırıyoruz ve sonra fonksiyonlarına geri gelmelerini sağlıyoruz. Eğer bir kişi zıplama veya farklı fonksiyonlara geri dönemiyorsa onu spora geri döndürmek çok büyük bir risktir. And another question is kalsifik tendinit hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. For questions about calcified tendinitis, could you give us an information about this topic? Yeah, so this is likely an older diagnosis, and it probably doesn't mean anything in terms of how you assess and treat the tendon. Bu çok eski bir tabir. Fakat bu sizin tendona nasıl yaklaşacağınızı ve onu tedavi edeceğinizi etkilemiyor bu durum. The presence of bone in a tendon indicates that there's both tensile and compressive loads within that area of the tendon, and the development of bone is a strategy of the body to deal with all of those loads. On the whole, it doesn't mean that you need to change anything about your assessment or your rehabilitation. Burada kemik tendon bölgesinde daha gerilim ve kompresif yüklenmeler oluşuyor ve burada da biz bunları göz önünde bulundurarak yükleme yapıyoruz. Yani sizin bu durumda olduğunuz zaman herhangi bir rehabilitasyon veya değerlendirme sürecinizde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. The other question is tıbbi adı lateral epikondilit olan tenisçi dirseği kronik seviyeye ulaşmışsa ne yapılmalı? What would you suggest for the chronic lateral epicondylitis? If it is a true tendinopathy, then the same principles apply. What we see in and around the elbow is many pain conditions
that are not solely a tendinopathy or not even a tendinopathy. Burada eğer gerçekten bir tendinopati problemi ise sizin aynı prensipleri göstermeniz gerekiyor. Fakat ağrı olduğu zaman bu tendinopatiden kaynaklıdır veya kaynaklı değildir diye bir çıkarım yapamıyorsunuz. Olabilir, olmayabilir tendinopati o sırada. So very many times when we are asked to see somebody with a tendinopathy, they have another source of pain. So around the knee, we very often see patellofemoral pain diagnosed as tendinopathy. Around the Achilles, we very often see posterior ankle joint diagnosed as tendinopathy. Böyle bir çoğu durumda tendinopatiyle gelen kişilerin çoğu zaman burada farklı bölgelerde de tendinopati görülebiliyor. Mesela patellofemoral eklemde bir tendinopati veya aşil tendonunda bir arka kısmında bir tendinopati gibi durumlar gözlenebiliyor. So the two things that must be present for it to be diagnosed as a tendinopathy is first, the pain is localized and it's only one finger. So people will point to an area that's just a single finger. I don't think you can see that. They will point to an area that is just a very localized area. That is the first thing that's most important. The second thing, go on, sorry. Tendinopati olup olmadığını kişide anlamanız için iki şey çok önemlidir. Birincisi bölgede sadece tek parmağınızı koyduğunuz zaman bir ağrı hissetmesi gerekir. Yani iki parmak değil, sadece küçük bir parmağınızı dokundurmanız gerekiyor. So the second thing that must be present for it to be diagnosed as a tendinopathy is a load-dependent increase in pain. That is, as we increase the load on the muscle tendon unit, the pain must get worse. İkinci bir durumda o bölgeye yüklendiğiniz zaman yüklenmeye bağlı olarak bir ağrı artışı olması gerekiyor. Yani kas tendon ünitesinde bir yüklenmeyle o bölgede bir ağrı oluşması gerekir. And the energy storage and release, the spring type faster activities are the things that will provoke the most pain in a tendinopathy. And that must be the type of load that provokes the pain. Burada da yay benzeri bir gerilimle beraber, enerji depolama gerilimi yüklenmesiyle beraber en çok ağrıyı hisseder tendonlar. Bu da aynı zamanda farklı bir yüklenmeyle beraber oluşur. So very often in and around the elbow, we see quite diffuse pain, that the person can have pain that distributes down the forearm or across the elbow joint. In that case, there is going to be more than one source of pain, and treating it as a tendon is not going to necessarily help you. Dirsek bölgesindeki tendinopatiye baktığımız zaman kişilerde daha çok o bölgeden aşağıya doğru yayılan bir ağrı gözükür ve bu ağrı dirseği kat eder diğer bölgelere doğru. Yani bunun kaynağı daha da farklı hale gelir. If there is localized pain and if there is a load-dependent increase in pain with the highest pain with energy storage and release loads, then exactly the same rehabilitation is effective in lateral elbow. Eğer kişide lokal bir ağrı varsa ve yüklenmeye bağlı yüklenmeye bağlı artan bir ağrısı varsa ve enerji depolanıp yayılanıyorsa bu bölgede de tamamen diğer bölgelerle aynı protokolü, aynı tendon rehabilitasyon protokolü verilir. The last question for the Instagram. Sporcularda aşil tendiniti problemi ve tedavi yöntemleri nelerdir? For the Achilles tendonitis with athletes, and what is the methods for the treatment in general? So it's a very big question as well. The first thing is, are you trying to keep them playing, or are you going to remove them from competition and training and rehabilitate them? That's the first question. İlk sormamız gereken durum şu: siz o kişide oyuna devam etmesini mi istiyorsunuz, yoksa rehabilitasyon protokolüne devam mı etmesini istersiniz?
In both cases, the strength work for the calf, both straight knee and bent knee, is really, really important. So staying strong or getting stronger is one of the most important things that you can do. Burada ne olursa olsun iki protokolde de dizi kuvvetlendirmek ve dizin kuvvetini arttırmak ve devam ettirmek en önemli yapabileceğimiz şeydir. The other thing that seems to really help both in season, so keeping somebody playing or rehabilitating somebody, is isometric contractions. So we do a heavy, long hold isometric contraction and repeat it 5 times. And that seems to relieve tendon pain quite satisfactorily. Yine burada eğer sezondaysa bir atlet ve rehabilitasyonuna devam ediyorsa başka bir yapabileceğiniz durumda uzun süreli izometrik kontraksiyonlarla ve ağır izometrik kontraksiyonlarla yapmanız ve bunu 5 tekrar şeklinde yapmanız burada ağrının azaldığını ve semptomların hafiflediğini hissedecektir kişi. And if the person is still training and playing and you can get them through to the end of the season, the most important thing is to use the off season. So use their time when they're away from their sport to rehabilitate them properly and to get the strength endurance, energy storage and release and plyometric capacity back. Eğer kişi hala oynuyorsa ve sezon sonlarındaysa da mutlaka kişiye sezon bittikten sonraki o sürecinde rehabilitasyon protokolüne devam etmesi gerektiğini ve kuvvetsiz bölgelerini daha kuvvetlendirme, kuvvet artı endurans ve plyometrik egzersizlere şeklinde sıralaması egzersiz programlarını takip etmesini öneriyoruz. Okay. The other questions from our questions. There are also many questions in the chat now, so I'm going to be short for my question. A couple of my questions, and I will ask them. So my question is about. Let me ask in Turkish first. Bizim şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Tendon yaralanmalarında ve daha çok işte visceral kaynaklı olabildiği de söyleniyor yaralanmaların ve tedavisinde de visceral yaklaşımların tendon ağrılarını azaltabileceği ile ilgili bir görüş ve yöntemler de var. Hani bu konuda fikirlerini sormak istiyorum. Çünkü tendon rehabilitasyonu mutlaka o tendonu yüklemelisiniz diye bir kendisinin açıklaması oluyor ve tedavisinde de bunu göz önünde bulunduruyor. Bu konu hakkındaki düşüncelerini soracağım. For as your previous like courses and like your presentation, you said for the rehab for the tendon, you have to like the load of the tendon in order to like healing it and like for the relieving and the symptoms and everything. So getting the symptoms get better and getting healing. So the other some of the practitioners tend to use other source of the pain as like visceral pain, and also they relate this pain with the visceral problems with the tendons. For instance, like if somebody have Achilles tendons problem, they relieve it for another fascial ways to end with the visceral or another parts of the body. What is your opinion by that, and what do you think is it like relevant with our rehabilitation, and like is it beneficial for the practice? So many adjunct therapies, such as the ones you suggest, and ice and heat and all of those other things, will give you short-term change in pain. Sometimes minutes, sometimes hours, very occasionally days. So something like shockwave therapy can give you pain relief for a couple of days. None of these adjuncts will give you long-term relief of pain, long-term recovery of function. Tendon rehabilitasyonunda kullandığımız herhangi bir adjunct yani ek tedavilerin bu sıcak soğuk uygulaması da olabilir veya benim bahsettiğim diğer işte fasyal terapiler ve herhangi bir terapi yöntemleri de olabilir. Bunlar tendonlarda geçici olarak kısa dönemlik bir etki yaratabilir. Bu etki dakikalarda sürebilir, saatlerde sürebilir. Çok bazen birkaç günde sürebilir. Bunu ESVT uygulamasında da görüyoruz.
Fakat bunların hiçbiri uzun dönem bir etki yaratmazlar. If my tendon pain has caused me to lose strength in my tendons, strength in my muscle, strength in my kinetic chain, and I hop like an old lady, if I rub your tendon, does that change the way that you hop? And the answer, of course, is no, it doesn't. The thing that makes a difference is the change in function with exercise. Burada eğer bir kişide tendon ağrısı varsa ve tendon ağrısı olan bir kişiye, özellikle hani yaşlı bir kadını düşünelim. Orada işte sadece tendonu bir miktar işte üzerinden geçerek o kişinin ağrısını geçirmemiz, daha kuvvetli hale getirmemiz, kinetik zinciri daha kuvvetli hale getirmemiz mümkün değildir. Okay. So there is no place for adjuncts other than making the person feel better for a little bit of time and as an easy option for you as a clinician. It does not make a difference in the long term. Yani sadece kısa dönem bir etki olabilir. Bu da klinisyenler için hani o doğrultuda eğer bir amaçlama varsa, kısa dönem bir etki amacı varsa o için olabilir, fakat asla ve asla uzun dönem bir etkisi yoktur. Şimdi arkadaşlar sorunuzu sorabilirsiniz. Dileyen mikrofonu da açıp da sorabilir. Ben sıradan başlıyorum. Tendon iyileşme sürecinde uykunun önemi nedir? Uyurken hasarlı bölgenin hareket etmesi üstüne yatılması iyileşmeyi geciktirir mi? What is the importance of sleeping for the tendon rehabilitation, and with like the side lying or like loading, like give your weight on the side of the tendinopathy area or like injured area, is it like effects for the healing process of the tendon? Okay, so the first part of the question was about sleep. I don't know of any research. I don't know of anyone telling me clinically that having better sleep has made their tendon feel better. So I don't believe there's any evidence. I don't believe there's any clinical pattern around sleeping better or worse and having tendon problems. We know other sorry, go on. Uykuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir çalışma bilmiyorum. Herhangi birisinin bana gelip de uykunun etkisiyle ilgili bir şey söylediğini bilmiyorum. O yüzden de ya da tendona iyi gelebileceğini bilmiyorum. Yani ben de bu konuda iyi gelebileceğine inanmıyorum. Veya klinik olarak bir paterni değiştirebileceğini veya etkileyip iyileştirip kötüleştirebileceğiyle ilgili bir şey inanmıyorum. Some of our lifestyle choices can have an effect on our tendons, but they're very low level. The most important effect on our tendons is excess load on a tendon that is not prepared for it. Burada yaşam tarzı değişikliklerinin tendona çok düşük bir seviyede etkisi olduğu söylenebiliyor. Fakat bu çok alt bir seviyede, ancak bizim tendonun yüklenmesiyle ilgili yaptığımız şeylerin etkisi çok daha fazla. It seems to me that everybody wants to use holistic methods of making their tendons better. You know, heat, cold, sleep, nutrition, all of those things. You're not going to make a difference. You can collect all of those things together and you're not going to make a difference unless you change the capacity of the tendon and the muscle. Şimdi burada hepimiz tendona bir holistik, bütüncül yaklaşımla tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani bu ne olabilir? İşte uykusunu düzeltelim, beslenmesini düzeltelim gibi. Fakat biz tendonun yüklenme kapasitesini arttırmadığımız sürece bunların hiçbiri herhangi bir fark yaratmayacaktır tendon rehabilitasyonunda. Evet, kuş sesi dışarıdan geliyor arkadaşlar. What is a reasonable strength for you? How do you monitor a session when you are satisfied, and what is the criteria to send the supporter to return to play? Yep.
So it depends on the person that has the tendinopathy. So we can see everybody from an older man who just wants to play golf to a football player, a young football player at elite level. Bu tamamen tendinopatinin durumuna bağlı. Eğer işte bir yaşlı kişinin golfe geri dönüşü de olabilir bu durum. Veya çok elit bir futbolcunun spora dönüşü de olabilir. So those people will have very different strength needs, and your rehabilitation has to account for their age, their level of fitness, what they want to achieve. Yani bu çok farklı kuvvet gereksinimlerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani kişi ne amaçlıyor, fitness düzeyi nedir, yaşı nedir gibi. So if we are talking about an elite football player, then we look to them being able to single leg press 1.5 times their body weight for 25 to 30 repetitions broken up into sets. Eğer elit futbol oyuncusu ile ilgili bir konuşuyor olursak, tek bacak leg press aletinde vücut ağırlığının 1,5 katı ağırlıkta 25-30 tekrar yapabilmesini istiyoruz. We would expect them to do a standing calf raise with additional body weight load. So they're standing and they've got their body weight load in weights on their shoulders. Expect them to do their 25 to 30 reps with their body weight and body weight load on the bar. Ve kişide mesela ayakta the calf raise is one leg stand or like double? Single leg. Single. Okay. Tek bacak calf raise hareketinde vücut ağırlığının yine vücut ağırlığını da yapabilmesini istiyoruz. Hatta omuzlarında da omuz kısmına da bir ağırlık koyuyoruz ve bu şekilde de 25-30 tekrar yapmasını istiyoruz. Once they have that sort of strength and have strength endurance, they can do 20 or 30 repetitions just body weight load. They then have to be able to reproduce the faster loading of their sport. Burada eğer bir kişi kuvvet ve endurance antrenmanı yaptığımız zaman vücut ağırlığıyla da iyi yapabildiği zaman biraz daha yüklenmeyi hızlı bir şekilde yüklenmeye geçmemiz gerekiyor. So we would expect them to be able to sprint, to change direction, to decelerate repeatedly and not be worse, then their pain is not worse the next day. Burada ağrısı sonraki gün artmayacak şekilde koşu yapmalarını, sprint yapmalarını, yön değiştirmelerini ve yavaşlama gibi manevraları yapmalarını istiyoruz. So we're always increasing the load on the tendon and then assessing how they are 24 hours later to see if the load that we are placing on the tendon is exactly right. If they're worse the next day, it's been too much. If they're exactly the same the next day, then you can continue to increase the loads. Yani burada biz tendonu yüklüyoruz, sonrasında da tepkisine bakıyoruz, değerlendiriyoruz. 24 saat sonraki tepkisine göre bakıyoruz. Eğer kişi iyi yaptıysa hareketleri, yüklediysek ve 24 saat sonra da herhangi bir semptom yoksa, semptomları artmamışsa bu sefer iyi bir yükteyiz ve daha da fazla artık gidebiliriz şeklinde bize belirteç oluyor. Okay. Yüklenme sonrası soğuk uygulamasının tendonlara etkisi, sakatlık sonrası soğuk uygulamalar hakkında ayrı görüşler var. Öneriniz nedir? Sakatlık sonrası soğuk uygulamaları evet. After the loading, what is the effect for the cold application for the area for the tendons, and for the after injury, there's like a discussion between the cold or not, the cold is beneficial or not opinions. What would you suggest for them? For tendons, icing after activity usually makes no difference. So what I do is ask the person if they ice, they usually say yes. I then say, do you think it helps you? And they usually say no.
And then I say, don't ice. We rarely use cold as a treatment. It's another adjunct that's not going to change things. Yani buzun tendona herhangi bir etkisi yok. Ama sporculara sorduğumuz zaman size buz uygulayalım mı spordan sonra diye evet derler, fakat etkisi olduğunu düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda da herhangi bir etkisi yok derler. Yani iyi geldim dediğiniz zaman herhangi bir şey etkisi olmadığını söylerler. Yani bu ek tedavilerin yine aynı şekilde ek tedavi olarak geçebiliyor, fakat kullanımı opsiyonel. Hocam, iyileşme sürecinde uykunun önemi ve uyku halinde hasarlı olan bölgenin hareketliliği üstüne yatmak. Bunu chatte de sormuştunuz. Aynı soruyu cevapladı kendisi. Azerbaycan'dan selamlar. Tendon zedelenmelerinde zerbe dalga terapisinin efekti hakkında malumat verebilirseniz. There is like question for another language. So I think it's about ACVWT, like electroshock therapy, for I'll try to like just understand for okay. What is the effect of the shockwave therapies for the tendon pathologies? Yes. So shockwave has an effect on the nociception. That is, it affects the nerves that supply sensation to the tendon. So it can give you short-term pain relief because it blocks the nociceptive drive. Burada şok dalga tedavisinin nociceptif akımların nocicepsiyona bir etkisi var. Orada sinirle tendon arasında bir uyarım yaratıyor ve bu uyarım da geçici olarak orada ağrıyı engelleyebiliyor, çünkü orada bir blok yaratıyor. So, but there is some evidence in horse tendons, that shockwave also has a negative effect on the tendon matrix. That is, it can affect the alignment and orientation of the collagen. So it may not be neutral in the effect on the tendon. What it doesn't do is it doesn't change pathology. Nothing changes pathology. Wow. That's solid. Burada atların tendonları ile ilgili yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada da tendonlara olumlu bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Hatta tendon matriksini olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor çalışmada. Çünkü bu çalışmada kolajen dizilimini bozabileceğini söylüyor. Ve yani çok dalga tedavisinin aslında bir nötr etkisinin olmadığını, klinik semptomlarda da bir değişiklik olmadığını söylüyor. Yani tendonu hiçbir şey bu şekilde iyileştiremeyeceğini söyledi son olarak da. Okay. Paratendinit ve tendinit vakalarının rehabilitasyonunda majör bir fark var mıdır? Is there any major differences between paratendinitis and the tendinitis cases for the rehab process? Yes, profound differences, because peritendon problems are caused by movement between the tendon and the peritendon and the surrounding structures. So these are not loads, compression loads, and they're not energy storage loads. They're a friction load. Okay. Burada let me write first. Burada çok büyük bir belirgin bir farklılık var. Paratendon bölgesinde artık oradaki çevre dokuları, paratendinitte çevre dokularının da bir miktar etkilenimi var ve bunların yer değiştirmesi söz konusu. O yüzden burada biz enerji depolama ve kompresif kuvvetleri yapmıyoruz ve orada bir friksiyon. The friction is for treatment or for that No, occurs? the cause of peritendon problems is too much friction between the tendon and the surrounding structures. Okay. Yani buradaki kısımda tendonda ve çevre bileşkede çok fazla bir friksiyon kuvveti, sürtünme olmasından dolayı gerçekleşiyor paratendinit. So the treatment for peritendon issues is to limit the amount of movement until the tendon
the peritendon settles down. It's very different. We want to load a tendon. We want to unload a peritendon. Burada şöyle bir tedaviye şu oluyor. Biz hareketleri olabildiğince sakinleşmesi için bekliyoruz. Yani biz tendonu orada yüklenmesini istiyoruz. Fakat paratendonun da yüklenmemesini istiyoruz orada, o bölgede. And remembering you can have both at once. You may have somebody with an underlying tendinopathy as well as a peritendon problem, and you have to manage both of them in different ways, and you have to manage the peritendon first. Bu durum aynı anda da gerçekleşebiliyor. Paratendinit ve tendinit durumu. Biz burada yine ikisini yönetebilmek için öncelikle paratendon durumunu iyileştiriyoruz. Ondan sonra diğerine geçiyoruz. Okay. There is an English question. Let me write first and translate the Turkish. Do we need to add weight training to our program immediately when the tendon goes into the adaptation phase? Tendon adaptasyon fazına girdiğinde bizim ağırlık antrenmanlarına hemen ihtiyacımız olur mu? Şeklinde bir soru. The tendon will adapt because you have loaded, you have used weights. If you don't use weights, the tendon won't adapt. You must load a tendon to get any sort of adaptation. You can't get it any other way. The heavy, slow loading is the best way to load a tendon without provoking symptoms. Heavy, slow loading. Okay. Burada ağır, yavaş yükleme tendonu en iyi yükleyebileceğimiz durum ve burada evet bizim tendonun mutlaka adaptasyon gerçekleştirmesi için yüklememiz gerekiyor. Yani bunun başka bir yolu yok. What protocol should be followed when we want to increase tendon capacity to prevent injury? Hangi yaralanmaların önlenmesi için tendon kapasitesini arttırmak istediğimizde nasıl bir protokol izlemeliyiz diye bir soru geldi. We've sort of answered this question, but the most important thing is that you are holistic in your approach to adaptation and tendon loading. We have, or like we shouldn't, like you told about the holistic approaches for. Yes, that we must load the tendon to get the mechanical stiffness. We must load the muscle to get it strong and give it strength endurance. We must load the kinetic chain so that all of the leg spring operates, and we must load the brain so that we get the best cortical control of our muscle tendon unit. Hı. Evet, buna holistik bakış açısı olarak hani şöyle genel bir bakış açısını şu şekilde söylememiz gerektiğini söyledi. Yani bunu daha önce yine bahsettiği gibi tendonu ve mekanik olarak işte kas yapılarını daha yüklememiz gerekiyor. Kuvvetlendirmemiz gerekiyor kasları. Kas ve kuvvetlendirme ve endurance yapmamız gerekiyor. Kinetik zinciri geliştirmemiz gerekiyor. Ve kortikal olarak kontrolünü arttırmamız gerekiyor. So we have to be very broad in our thinking, very broad in our treatment, and not so much of the hands-on stuff. This is all about teaching exercise, making sure they're doing it properly. It is about an active rehabilitation, not a passive one. Hı. Burada daha çok bizim çok geniş bir düşünceye sahip olmamız geniş düşünebilmemiz gerekiyor ve geniş tedavi edebilmemiz gerekiyor. Yani biz daha çok ellerimizin üzerinde olduğu tedavilerden buradan uzak durmamız gerekiyor. Onun yerine daha çok kişilere nasıl daha iyi öğreteceğiz, egzersizi nasıl daha doğru öğreteceğiz, nasıl daha iyi göstereceğiz. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yani daha aktif yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor. Daha önce katıldığım farklı bir eğitimde konektif doku ve tendon gibi yapıların vücut pH düzeyinde kan ve idrar asitesinden kaynaklı etkilendiğini duymuştum. Bu düzeylerde egzersiz veya manuel terapi öncesi bakılması gerektiğinden bahsedilmişti. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Tendon gibi yapılan vücut pH düzeyi ve
the previous sessions, I don't know if it's your session or another session, she didn't mention that the connective tissue and the tendon, such as tissues such as connective tissue and the tendons, is affected by the body pH level and the urinary acidity. So it's all affected by them. And so with these like levels, if they change, you should like search on it before exercise and manual therapy. She's asking about your opinions about and your ideas. So this is more of the holistic nutrition, systemic type approach to tendons. It gives us very little. We can do this sort of treatment and management until we're blue in the face, and we won't make a difference to an athlete who's trying to play their sport. The thing that makes the difference is getting the right loads on the tendon and the muscle and the kinetic chain and the brain. None of these smaller things will give us a long-term improvement at all. Yani bu holistik, sistemik yaklaşımlar daha bize çok küçük bir katkı sağlıyor tedavimizde. Yani biz atletin spora dönüşünü düşünüyorken burada ve hani o tendonun daha yüklenmesini düşünüyorken hani bu tarz hani yöntemlerin bize olan katkısı, tedavi olan katkısı çok az miktarda. Yani mutlaka denecek kadar bir durum yok. There's English question as well. What is the difference between hot and cold modalities on the tendinopathy problems? Tendinopathy problems. I'm not answering that. Okay. I think we've answered that. You can use all of these things if you like. I have no issues with you using. No difference between. They are not going to make a difference. Okay. So I have to like find some spot for the shadow because I'm going to burn otherwise. I'm sorry. Tendonun sıcak veya soğukla olmasıyla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğini söyledi. Çünkü siz tendona yüklenmeniz gerekiyor ve bu sıcak soğuk terapilerinin herhangi bir tendona etkisinin olamayacağını söyledi tedavisinde. There's a question. Hi, I'm Enise. While some asymmetries we see in the legs open the door to injury in sedentary and athletic people, is there anything you would recommend first? Open the door to injury. Kapıyı açarken bacaklarında görülen bir asimetri olduğu zaman. I think I can answer that. Very Turkish because I'm just confused. Yeah, that's all right. I can answer it, I think. Okay. Sedanter ve sporcu kişilerde sporcu kişilerin yaralanmasında kapıyı açarken gördüğümüz asimetri ile ilgili asimetri görüyoruz. Burada ilk başta ne önerirsiniz bu durum için? So very often when somebody presents with a tendinopathy, there are very big asymmetries between their strength and capacity and function between their legs. That is usually driven by the pain of the tendinopathy. Burada tendinopatiye bağlı ağrıdan kaynaklı olarak çoğu kişide ilk zamanlarda asimetri görüyoruz ve bu kuvvetini, kapasitesini ve fonksiyonunu, bacakların fonksiyonunu etkiliyor. Asymmetry is driven by other injuries, so an ankle sprain or another reason to unloading do leave you vulnerable to a tendinopathy because you have decreased capacity in your muscle tendon unit. Kas tendon ünitesinde bir değişimden dolayı örneğin bir ayak bileği yaralanması geçirmişse kişi ve buna bağlı bir asimetrisi oluyorsa bu gerçekten tendinopatinin durumunda da bir anlamlı bir değişiklik yaratır. So any asymmetrical strength between legs is always important to address this with your exercise program.
if you do have a tendinopathy, that's what you have to do. Even if you don't have a tendinopathy, that's what you need to do, because this leaves you vulnerable to developing symptoms. Burada asimetri, tendinopati olsun olmasın, asimetrinin olması semptomları etki edebileceği için göz önünde bulundurulmalı ve düzeltilmesi gereken bir durum. Ağırlık antrenmanlarında patellada dikkat edilmemiz gereken veya tavsiyeleriniz nelerdir? For the weight training, for patella, what is the considerations for the rehabilitation, or like your suggestions that we should keep in mind in the patella region, knee region, with the weightlifting? He didn't mention about any pathology, but maybe we can talk about tendinopathies in that area. Yes. So the most important thing in any tendon is first to do it always single leg, and second, to always do it as an isolated muscle tendon exercise. Burada en önemli yapmamız gereken şey tendona baktığımız zaman, birincisi tek bacak üzerinde durması, ikincisi de kas tendon ünitesinde bir izole bir kasılmaya bakmamız gerekiyor. So for a patella tendon, we would start with single leg extensions and add single leg press when they have made some progress. Patellar tendon durumunda ilk başta yapacağımız şey tek bacak leg ekstansiyon hareketi ve tek bacak leg press hareketi ve bunların progresyonu. We would add standing and seated calf raises, because calf function is very, very important for patellar tendon sufferers. Ve patellar tendon problemi yaşayan kişilerde kalf bölgesinde, baldır bölgesinde çok bir etkilenim olabileceği için ayakta ve otururken calf raise hareketini yapması. If you wanted to do traditional strength weightlifting, double leg squats are no good. They're not beneficial. Bulgarian squats can be helpful because they're single leg and they're a back squat. So they would be more helpful than a squat or any other type of traditional weightlifting. Eğer geleneksel bir ağırlık kaldırıyorsa veya halter gibi sporlar yapıyorsa, burada iki bacakla yapılan squat'ın herhangi bir etkisi yoktur. Yani iyi gelmez. Fakat onun yerine Bulgarian squat gibi tek bacak üzerinde yapılan squat ve aynı zamanda sırttan yükleme yaptığımız bir squat formu daha işe yarayacaktır. But remembering that once you are strong and have strength endurance, you have to progress to the faster energy storage movements, such as your decelerations, your change of direction, those sorts of things. Ancak şunu unutmayalım ki kuvvetlendiğimiz zaman ve kuvvetlenip kuvvet artı endurance antrenmanı yaptığımız zaman bizim daha enerji depolama çalışmalarına geçmemiz gerekiyor. Yani bunlar işte yön değiştirme, işte çeviklik gibi antrenmanlara geçmeliyiz. For the pes echinovarus ile doğmuş ve şu an 12 yaşında olan bir çocuğun aşil tendonu masajla rahatlatılabilir mi? Okay, there's a question about the massage. For the congenital pes echinovarus, right, in English, and now she is 12 years old. This child, is it the Achilles tendons can be relieved by the massage? That's fine. I have no issues with that. I have not treated anybody with that condition, so I would not be able to comment. Bu durumu yaşayan herhangi bir kişiyi ben tedavi etmedim. O yüzden bu konuyla ilgili herhangi bir yorumum olamaz. The other question is, I have a question about ACL rehab. What are the steps on healthy recovery? What are the key points? ACL rehabilitasyonu ile ilgili bir sorun var. Nasıl sağlıklı bir toparlanma adımları izlemeliyiz? Ve bu konudaki anahtar noktalar nelerdir?
Could I suggest that you get an ACL expert in? So Mick Hughes would be very good to have you, for you to have on this. ACLs are not my expertise, and that question is enormous. I could talk, even I who know nothing about it could talk for an hour on that. So I think that's, you would be better off getting an expert in. Bu konuda benim uzmanlığım yok. ACL konusunda herhangi bir yorum da yapamam. Onunla ilgili McQuiz, right? Is written by Mick Hughes. Yeah, Mick Hughes. Do you mind if you type down on the chat? If it's possible? Yep, I can. His name. Bu konuda daha uzman birisi var. Onunla görüşebilirsiniz veya onun makalelerini inceleyebilirsiniz şeklinde söyledi. Sonraki soru tendon zedelenmelerinde. Bizim sistemde Kerimciğim onun webinarları var. Biz onun ACL webinarları yaptık. Oradan da yani bakabilirler, sistemden izleyebilirler. We had some webinars with Mikuyus and we hosted it. He's from Australia as well, right? That's right, yes. Yeah. And he knows much more about ACLs than I do. He has his own website, masterclass, online education stuff, etc. Yes, he does. He does. Evet. O kişiyle ilgili Avustralyalıymış ve çok fazla bilgisi varmış bu konuyla ilgili. Webinarlarımız olacak o konuda. Sonraki soru tendon zedelenmelerinde hyaluron asit enjeksiyonu efektiflidir şeklinde. Hyaluronik asit sanırım o tendon. O durum. For the questions about the tendon pathologies, is it hyaluronic acid, HL? Yes, hyaluronic acid. Yes. Is it effective or not? No. No injection therapies, no treatment, no rehabilitation changes tendon pathology. It stays the same, and you can become symptom-free and fully functional with pathology. You do not have to change the pathology in the tendon, and no injection will change the pathology in the tendon. Herhangi bir enjeksiyon terapisi, herhangi bir rehabilitasyon, başka bir protokolü gibi durumların herhangi bir değişikliğine neden olmaz. Sadece semptom olarak biraz daha özgür kılabilir fakat patolojiyi asla değiştiremez. Aşil tendon kopması sonrası süreç ve sahaya dönüş hakkında bilgi alabilir miyiz? Kuvvet seviyesi %70'lere geldikten sonra antrenman ve rehabilitasyonları zamanla ne şekilde yönlendirmemiz gerekir? For the Achilles tendon ruptures, after that the process and the return to sport, can we give an information about if the level is like 70%, the strength of is 70%, and after that the training and rehabilitation, how would you like shape, for which shape would you consider for the rehabilitation process after 70%? Well, the first thing to consider is whether they've had a conservative management and just been put in a cast or a boot, or whether they've had a surgical management. Now, the original management changes how you manage them quite profoundly. Burada ilk başta yaptığımız şey şu, konservatif bir yaklaşım mı izleniyor? Yani alçı ve bot kullanılarak mı yoksa cerrahi mi izleniyor? Bu ikisinin protokolleri tamamen farklı. With a conservative management, you have to go a little bit slower and you can't push either the length or the strength within the first 4 to 8 weeks. İlk 4, eğer konservatif bir yaklaşımsa daha yavaş bir yaklaşım sergiliyoruz ve daha az zorluyoruz. Ve bu da 4-6 hafta boyunca bunu yapıyoruz. With a surgical intervention, you often need to be doing some active lengthening, some active stretching, and some active loading as soon as the wound is healed, because they tend to be stiffer than the ones that are managed conservatively. Burada cerrahi durumda da aktif germeler, aktif hareketlendirmeler yapılabiliyor. Çünkü eğer biz yara iyileşmesini sağlanmaz bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu aktif germeleri yapmazsak tendon zamanla daha sertleşecek.
Once you're at about 3 months, about 12 weeks, they can be loaded fairly similarly. And the outcomes are very similar when they're compared, when they do trials comparing surgical and conservative management. Konservatif ve cerrahi yaklaşımlara baktığımız zaman 3. aydan sonra, yani 12. haftadan sonra biraz daha benzer klinik bulgular, klinik gözlemler oluşabiliyor. Yani onların sonuçları hemen hemen birbirine benzer oluyor 3. aydan sonra ve protokoller de, tedavi yöntemleri de birbirine benziyor. There's a slightly higher risk of re-rupture in the conservative group compared to surgical management. There's a higher risk of wound infection in the surgical group compared to the conservative group. So each of those managements come with their own risk. İki yöntemin de riskleri var. Konservatif grupta tekrardan yaralanma veya kopma riski olabiliyor tendonda ve cerrahi grupta da yara bölgesinde bir enfeksiyon kapma riski olabiliyor. And yeah, so each person has to be assessed to decide which treatment, and then each tendon has to be assessed depending on the treatment and how the person is progressing. There's no sort of single way that you should rehabilitate them. Herkes için ayrı bir rehabilitasyon programı ve kararının verilmesi ve onların progresyonunun farklı oluyor. Yani genel olarak tek bir yöntem söyleyemiyoruz. İyileşme durumuna ve o anki durumuna göre değişiyor. But exactly what we said about getting strength, then strength endurance, then capacity to store and release energy repeatedly, the process of rehabilitating them is very similar to a tendinopathy. It's just that your time frames may be different. Burada kuvvet artı endurans ve yüklenme kapasitesinin ya da enerji depolama kapasitesinin artması ve bunların düzenli olması tüm tendinopati durumlarında benzer bir şekilde ilerliyor. Fakat bunların sadece zaman aralıkları farklılaşabiliyor birbirine. Çapraz bağ ameliyatı sonrası glikozamin sülfat, kondroitin sülfat, MSM, boswellia serrata, hyaluronik asit tip 2 kolajen kullanımı bağ için faydalı olacak mıdır? Arkadaşlar 4. sorumuz olacak aynı soruyu. Herhangi bir bağ yapılan enjeksiyon terapilerinin faydalı olmayacağını söyledi. Ben yine de sorayım çok kısaca. You see like some of the other injection therapies such as chondroitin sulfate, MSM, I don't know what it stands for, boswellia serrata, hyaluronic acid, and type 2 collagen supplementation. Is it like beneficial for the ligaments? Gosh, I don't know. I suspect not, but I don't know. I know none of those things are beneficial in tendons. Yani hani bunların hiçbirinin yararlı olacağını düşünmüyorum şeklinde ve bilmiyorum şeklinde söyledi. 6 aydan uzun süren tendon ağrısı hakkında nasıl değerlendirme yapılmalıdır? What is the assessment for the tendon pain more than 6 months? The assessment. So if they've had tendon pain for more than 6 months, you can assume that they have changed the way they load. They will be very unloaded, have very poor function, have very poor strength. Eğer işte 6 aydan fazla bir ağrı söz konusuysa burada yüklenmenin şekli değişmiştir, yüklenmenin çeşidi değişmiştir ya da yüklenmiyordur oraya veya çok zayıf bir fonksiyon gösteriyordur. So your assessment will be about how strong they are, how much pain they have when you load the tendon, where their pain is, exactly as we've talked about, how their pain changes as you load the tendon, how strong they are, the capacity to store energy in the tendon. It will be the same assessment.
Burada değerlendirme de şu şekilde olmalı. Kas ne kadar kuvvetli ya da önceki konuştuğumuz gibi tendona yaptığımız değerlendirmeler nasıl? Yani yüklendiğimiz zaman nerede ağrı oluşuyor? Ağrı nasıl değişiyor? Ne zaman ağrı oluşuyor? Gibi yani ne kadar bastırınca ağrı oluşuyor gibi. Veya tendonun enerji depolama kapasitesi nasıl değişmiş? Ne durumda onlara bakıyoruz. Upper extremity tendinopathy loading exercises is similar to lower extremity tendinopathy. Is this opinion correct? Because I think we need to more research about the upper extremity tendinopathy. What is your opinion? Üst ekstremite tendinopatilerinde yüklenme, alt ekstremite tendinopatilerinde yüklenmeye benzerdir. Bu görüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü benim görüşüme göre üst ekstremite tendinopatilerinde daha fazla araştırma ihtiyaç olmakta. So I think it depends on the tendon. So I think for the medial and lateral tendon of the elbow, it's very similar. I would agree with that. The hand and wrist tendons are very different. They get much more peritendon problems rather than tendon problems. Burada tamamen tendonun yerine bağlı. Medial ve lateral dirsek problemlerinde evet çok benzer olabiliyor rehabilitasyon protokolü. Fakat el bileği ve el tendinopatilerinde paratendinit durumları da olabildiği için durum daha farklı olabiliyor. In and around the shoulder, our long head of biceps, our subscapularis, our teres minor and infraspinatus are very similar in terms of loading to the lower extremity tendons and probably need to be loaded the same. Rotator kaf kaslarında da çok benzer durumlar vardır. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor major gibi. Ve burada alt ekstremiteye çok benzer rehabilitasyon protokolleri yaparız. The loads that we need to place on the supraspinatus, I think, are much more unclear. I would not be confident, nor do I have the experience in the shoulder to know that the same loading would be appropriate in supraspinatus tendon problems. Supraspinatus bölgesinde bir miktar belirsizlik var. Buradaki rehabilitasyon protokolü daha farklı olabilir. Fakat bu konuda benim deneyimim yok. O yüzden bir protokolle ilgili veya başka bir şeyle ilgili bilgi veremiyorum. In terms of research, unfortunately, much of our research in and around the shoulder particularly is about surgical intervention, and there's an increasing amount of research on exercise-based therapies, which is good. Bu bölgede aynı zamanda cerrahi yaklaşımların da çalışmalarının çok da arttığını biliyoruz ve yavaş yavaş da egzersiz temelli tedaviler de literatüre eklendi. Bu iyi bir şey. But I definitely agree in and around the elbow, medial and lateral, that we need more research of protocols that are similar to our lower limb loading protocols. Ancak medial ve lateral dirsek durumlarına baktığımız zaman da dediğim gibi alt ekstremiteye çok benzer bir protokol izlememiz gerektiğini söyleyebilirim. Transvers friksiyon masajının tendon iyileşmesine bir faydası var mı? Is there any benefit for transverse friction massage for the tendon healing? No. Tendons don't heal. The pathology doesn't change. Local therapies and adjunct therapies give you no benefit in the long term. Okay, because they teach us in the physiotherapy educational system, like for you should consider like if it's like shelves on the tendon, you gotta make like a horizontal or something, all the detailed stuff. But you say this, like, it doesn't affect that. Nope, it won't work. Evet. No. Hiç işe yaramıyor arkadaşlar. Tendon friksiyon masajı da işe yaramıyor. Tamam. Egzersizle yaparken 10 ballık ağrı skalası ile 2-3 ağrı hissederek egzersiz etmeyimiz doğru mu?
10 bağ dözülmez ağrı, 0 ağrı yok. Evet. Bir dakika. Egzersiz yaparken 10 askısı 2-3 egzersiz etmeyimiz olur mu? Doğru mu? With the like vision analog score, like for up to 10, visa 0 to score, 10, yeah. And if you give like 2 to 3 level, is it like is it good for the exercise, and should we continue if it's 2 or 3 when we treat the tendon? So you're talking, okay, so VAS. So you're talking about how much pain the person experiences? Okay. So during heavy slow resistance, during muscle tendon loading, there will be no pain from the tendon because it's not fast movement. The amount of pain that the person gets when they do the energy storage, the faster loading, is not a very good indication either. It's the pain the following day that's important. Mm-hmm. But during the session, it always has to be zero pain? No. Nope. Nope. Yavaş ağır yavaş dirençli yükleme protokolünde ağrı olmaması gerekiyor yaptığımız zaman, ve çünkü burada hızlı bir hareket gerçekleştirmiyoruz. Ağrısız yapılması gerekiyor. Enerji depoladığımız ağrı protokollerinde de, yani daha patlayıcı kapasitesini arttığımız durumlarda da yine ağrı olmaması gerekiyor. Fakat buradaki ağrı bir gün sonra artacak mı, artmayacak mı, ona sadece bakıyoruz. If you wait for zero pain in athletes, you will never get them back to sport. You're looking for stable pain the day after loading. So the Achilles is really simple. If you have 5 minutes of stiffness and I load you today and your tendon has 5 minutes of stiffness tomorrow morning, then that's good. If you have 5 minutes of stiffness and I load your tendon today and tomorrow you have 10 minutes of stiffness, then that load is not good. Hı-hı. Eğer şimdi şöyle düşünelim, eğer bir kişinin hiçbir ağrısı yoksa bu kişi hemen bir gün sonra spora dönecektir diyemiyoruz. Bir gün sonraki durumuna bakıyoruz. Bir gün sonra eğer tendonlarında bir 5 dakikalık bir gerginlik hissediyorsa kişi, o zaman iyi diyoruz, devam et. Ama sonraki gün 10 dakikalık bir sertlik hissediyorsa tendonlarında, bu sefer iyi değil diyoruz. Yüklenmeyi değiştirmemiz gerekiyor. 6 aydan fazla süren tendon ağrıları soruldu arkadaşlar, nasıl değerlendirmeli diye. Cevap verildi. Şu an chatte başka soru göremiyorum ben. İsteyen varsa mikrofonunu açıp sorabilir. İsteyen tekrardan chat'e yazabilir. Okay, there's no more question in the chat. Okay, good. Let me see the time. Okay, it's not this one. Oh, there's... Yeah, no, okay. I didn't see any question. There, I mean, thank you on the chats. Appreciations. Thank you for great... Thank you for having me. Great informations as well for me too. Like, I learned a lot. Thank you, Jill, for the time and your knowledge and sharing with us. My pleasure. It's an honor for us because, you know, I read your articles many times and it's interesting and excited to host in the webinar Q&A section and listen from the first mouth is really interesting. Thank you. Thank you a lot. Thank you for inviting me. Yeah. Thank you so much, Jill. Kerim, ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Katılan arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Umarım sizin için de iyi, güzel olmuştur. Böyle birçok bu alanda çalışması olan birisinin ilk ağzından dinlemek birçok şeyi. And have a good evening to you then. Good night. Bye bye. Bye. Herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.